Merhaba sevgili anne ve baba adayları. Bir bebeğin anne karnındaki oluşum ve gelişimini, her gün ve her hafta nasıl ve ne kadar büyüdüğünü, bebeği taşıyan ve dünyaya gelmesine sebep olacak olan annenin durumunu, bebek dünyaya gelene kadar içeride ve dışarıda neler olup bittiğini, nelere dikkat etmen gerektiğini hafta hafta anlattığım video serime hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta 3. hafta. Müjdemi isterim. Bu hafta döllenme gerçekleşti ve belki de uzun zamandır beklediğin hamilelik gerçekleşti. Rabbim isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin inşallah. Bebeğinin oluşmasına sevinmiş olabilirsin. Fakat onu net olarak hissedebilmen için biraz daha sabretmelisin. Bebeğin şu an bir toplu iğne başı büyüklüğünde, ilerleyen günlerde varlığını daha fazlasıyla hissetmeye başlayacaksın. Gebeliğin 3. haftasını dışarıdan görebilseydik, gerçekleşen mucize karşısında hepimiz inanın çok şaşırırdık. Gebelik dışarıdan her ne kadar basit bir olaymış gibi görünse de bebeğimiz büyümek için gün içinde o kadar çok çaba sarf ediyor ki bunu görebilmek gerçekten de dünyanın en mutluluk veren olayı olabilir. Tüm gün boyunca hızlıca hücre bölünmesine ayrılıyor ve hücrelerin çoğalması sağlanıyor. Ama şimdilik biraz daha sabırlı olmalıyız ve hem kendimizi hem de bebeğimizi düşünerek öncelikle beslenmeye dikkat etmeliyiz. Folik asitten ilk 2 hafta zaten bahsetmiştik. Fakat tekrarda fayda var. Yeterli folik asit alımı hızlı büyümeyi destekler ve bebekte nöral tüp defekti gelişimini önler. Nedir bu nöral tüp defekti? Nöral tüp defekti genel olarak bebeklerin beyin ve omurilik gelişimleri sırasında ortaya çıkan anormallikleri ifade eder. Nöral tüp beyin dokusundan başlayıp omurga boyunca uzanan yapıya verilen isimdir. Bu yapının embriyonun döllenmesinden sonraki gelişimi aşamasında herhangi bir bölgesinde açık kalması nöral tüp defektine sebep olur. Bu kusurlar sonucunda bebeklerin vücutlarının bazı bölümlerinde şekil ve işlev bozuklukları ortaya çıkabilir. Hamile olan her kadının besinlerden temin ettiklerinin yanı sıra günde 400 mikrogram folik asit hapı alması önerilir. Sadece folik asit değil tabii ki de. Yeterli miktarda protein, kalsiyum, demir içerikli meyve ve sebzeler hem bebeğinizin büyüme ve gelişmesini hem de sizin gebelik dönemini daha sağlıklı geçirmeniz için faydalı olacaktır. Hamilelik döneminde kullanılan ilaçlar bebeğiniz için tehlikeli olabilir. O yüzden sürekli kullandığınız ilaçlarınız varsa hiç vakit kaybetmeden bunu doktorunuzla paylaşmalısınız. Kendinizi çeşitli sebeplerden dolayı halsiz, bitkin hissettiğinizde veyahut baş ağrısı sonucu mecbur da olsa bazı ilaçlara başvuruyorsanız artık 2 kez bile değil 5 kez düşünmeniz lazım. Kullanmadan önce doktorunuza kesinlikle danışmalısınız. Çünkü bazı ilaçlar özellikle düşük riski içerdiğinden hamilelikte kesinlikle yasaklanmıştır. 3. gebelik haftasında gebeliğin en kritik olayı olan döllenme gerçekleşir. Yumurtalıklardan atılıp tüp boyunca rahme doğru ilerlemekte olan yumurta hücresi sperm hücresiyle karşılaştı. Bu olaya döllenme, oluşan yeni hücreye ise zigot adı verilir. Bu dönemde ileride doğacak olan bebeğin tüm genetik yapısı ve cinsiyeti belirlenmiş oldu. 37 hafta sonra dünyaya gelecek olan miniğin göz renginden kan grubuna kadar bütün genetik yapısı belli olmuştur ve kesinlikle müdahale edilemez. Döllenme ile birlikte hızla çoğalan hücreler anne rahmine doğru hareket etmeye başlar. Döllenmenin ortalama 5. 6. gününde embriyo rahim içerisinde yerleşebileceği uygun bir yere tutunur. Bu dönemde lekelenme şeklinde kanamanız olabilir. Döllenme oluştuktan sonra oluşan hücre topluluğu bebeğin eşini yani plasentayı üretmeye başlayacak. Bu üretim esnasında HCG adı verilen gebelik hormonu üretilmeye başlayacak. Bu hormon vücuda artık yumurta üretimi yapmana gerek yok sinyali verecek. Bildiğiniz üzere HCG hormonu gebelik testinin pozitif çıkmasının nedenidir. Bu haftanın sonunda yaptığınız test sonucunda güzel haberi alabilirsiniz. Fakat çok aceleci davranmamakta fayda var yine de. Çünkü bir sonraki regil tarihinize henüz ulaşmadığınız için HCG seviyesi düşük olabilir. Bu da idrar testinde istediğiniz sonucu vermeyebilir. Kesin sonuç için bir hafta daha beklemek daha doğru olacaktır. Bu süreçte diyelim ki beklemediniz ve testiniz negatif çıktı. Bu durumda belki de az önce söylediğim gibi HCG hormonu yeterli seviyeye ulaşmamış olmasından dolayı negatif çıkmış olabilir. Üzülmeniz sizin sadece zararınıza olacaktır. Bazı kadınlar henüz test yapmadan bile çeşitli hamilelik belirtileri hissedebilirler. Mesela gebeliğin 3. haftasında göğüslerde hassasiyet, halsizlik, yorgunluk, sık idrara çıkma ihtiyacı, koku algısında artış, çeşitli gıda veya gıda dışı ürünlerden anlamsız bir tiksinme, mide bulantısı, yüksek vücut ısısı, ani duygu durum değişiklikleri gibi belirtilerle karşılaşabilirler. Tüm bu belirtiler her anne adayında görülecek diye bir kaide yoktur. O yüzden bende belirti var, kesin hamileyim veya bende bu belirtilerin hiçbiri yok, acaba bende bir şeyler ters mi gidiyor tarzı düşüncelere kapılmak oldukça yersiz olacaktır. Bir an önce hamileliği kesinleştirmek
gerçekleştirmek istiyorsunuz. Hatta bu yüzden bu videoda bile olabilirsiniz, farkındayım. Fakat hislerinizi kontrol altında tutmalı ve günlük rutininize devam etmelisiniz. Mümkün olabildiğince stresten uzak durmalı, tempolu bir hayatınız varsa bunu biraz dengelemeli ve kendinize bol bol dinlenmek için vakit ayırmalısınız. Bu dönemde egzersiz yapılmalı mı sorusu sorulabilir. Kendinizi yormayacak, sıkmayacak, minik 15 dakikalık kan dolaşımını destekleyici egzersizler size ve büyümeye çalışan bebeğinize iyi gelecektir. Fakat yine de temkinli olup doktorunuzla bunu konuşmanızda fayda var. Çünkü ani hareketler içeren hareketler bebeğinizin düşmesine bile sebep olabilir, Allah korusun. Gebelik dönemi boyunca anne adayı olup biten tüm değişiklikleri ve olayları yaşayıp bunlara alışmaya çalışırken ilk günden son güne eşinin ve çevresinin desteğine ihtiyaç duyacaktır. Eşinin ve özellikle yakın aile çevresinin yanında olduğunu bilmesi anne adayına moral ve destek sağlayacak, stres ve sıkıntılarını azaltıp rahatlatacaktır. Çünkü gebeliğin baş faktörü ve etkileneni ilk olarak kadındır. Bu nedenle bu dönemde oldukça hassas bir ruh haline sahip olabilirler. Bu dönemi geçirene kadar eskisinden daha fazla ilgi bekleyen anne adayına bu ilgiyi vermek gerekir. Çünkü bu destek onun için bir güven kaynağı olacak ve içinde bulunduğu buhranlı durumdan daha rahat çıkmasına yardımcı olacaktır. Eğer eşi bu desteği verebilecek psikolojik yeterliliğe sahip değilse anne adayının işi daha da zorlaşacak ve taşıdığı yük onun için daha da ağır bir hale gelebilecektir. Bu nedenle baba adayı hiçbir mazeret belirtmeden durum ne olursa olsun hamileliği esnasında eşini ihmal etmemeli ve gelişmeleri onunla birlikte değerlendirmeli, değişimlere ayak uydurup eşiyle bilinçli olarak ilgilenmelidir. Anne adaylarına verilmesi gereken destekten bahsettik. Fakat hamilelik dönemi yalnızca kadınların yaşadığı bir dönem değildir. Aksine baba adayları da anneler kadar bu dönemi yaşar ve belli etmeseler bile anne adayları kadar sıkılıp stres yapabilirler. Bir yandan babalık endişeleri, bir yandan doğacak olan yavrusunun sağlıklı olup olmayacağı, bir yandan da eşinin sıkıntıları ve onları paylaşma duygusu, çocuk doğunca dışlanacağına dair kaygılar gibi sıralanabilir. Bunun sebebi ise şudur: anne zaten yeteri kadar sıkıntı çekmekte ve bebeğiyle bütünleşmiştir. Bir de çevreden eğer gereksiz yere yapılan yorum adı altında babayı küçük düşürecek, onu başkalarıyla kıyaslayacak eleştiriler gelirse baba adayı ciddi anlamda kendi kendine dışlanmaya, kendini yetersiz hissetmeye başlayacaktır. Yani kısaca bu acı tatlı uzun yolculuk hem kadının erkeğe hem de erkeğin kadına en çok ihtiyaç duydukları bir yolculuktur. Bu ihtiyacı en basit şekliyle karşılayacaksınız, merak etmeyin. Nedir o? Sevgi. Sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Yeter ki sevgi olsun, sonrasında tüm sıkıntılar, endişeler geride kalacaktır. 3 haftalık gebeliğe dair aktarmak istediklerim şimdilik bu kadar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve dualarda diğer anne ve baba adaylarını da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.